Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Orta Dünya ırklarını tanıdığımız 3. videoyla beraberiz. Son derece ilginç ırklar olacak yine bu videoda da. Bir bölümünü çok iyi biliyor olacaksınız. Bir bölümünde bence ilk kez duyacaksınız. Bu videoda 2 ırk var ki onları ben bu video için çıkarttığım notlar sırasında ilk kez gördüm. Ciddi şaşırdım. İlginç gelen 2 tane de ırk var videomuzun içinde. O Tolkien evreninin, Orta Dünya'nın o muhteşem renklerine olan yolculuğumuzu lafı çok uzatmadan başlatmak istiyorum. Smeagol'un evinde Orta Dünya ırklarını tanıdığımız 3. videoya şu an başlıyoruz. Orta Dünya'nın ırklarını incelediğimiz 3. videomuza ben kendimce aslında biraz göz ardı edilmiş, ikinci planda kalmış ama birçok macerada çok önemli yere sahip olan bir ırkla devam etmek istiyorum. Atlar. Orta Dünya'nın atları. Günümüz dünyasındaki gibi sınıflandırmalar var. Midilli'den işte savaş atına, işte ne bileyim yük atına kadar bayağı ciddi bir ayrımları var. Aynı şekilde Tolkien evrenine de yansıyor bu gruplama. Ancak burada Tolkien o ağaç yapısı içindeki bir dala isim veriyor, Mearas diyor ve bir ırk yaratıyor. Diğerlerinden biraz daha farklı, daha akıllılar. Ortak dilde konuşmalara cevap verebiliyorlar, anlıyorlar ne olduğunu, cevap veriyorlar derken tabii çıkıp konuşmuyorlar ama en azından anladıkları için ona göre bir tepki veriyorlar. Birçok konuda yardımcı, yoldaş, belki de üstünde taşıdığı karakterden daha önemli ama doğal olarak hikayede çok replikleri yok. O yüzden de ön plana çıkma şansları çok fazla olmuyor. Genel olarak baktığımızda hem çalışan hem savaşan bir ırktan bahsediyoruz ki bu durumda Orta Dünya'nın emekçi sınıfı da diyebiliriz aslında kendilerine. Hem yükün büyüğü onlarda hem de şan şöhretle ilgili herhangi bir kazançları olmuyor. Benim için en sevdiğim hayvanlardan biridir. Görüntüsünün, havasının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu video için not çıkartırken de Tolkien evreninde birçok isme sahip at olduğunu fark ettim. O yüzden de bu isimleri bellilerini anlatayım, hepsini almadım. Belli bir sırayla sizlere aktarmak istiyorum. Ben ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Umarım aynı fikri paylaşırız bittiğinde. Doğal olarak ilk karakterimiz burada kim? Mearas denen grubun, bu ırkın lideri Shadowfax. Hem filmde hem kitapta karşılaştığımız bir karakter. Nedir? O Gandalf'ın herhangi bir koşum eğer kullanmadan çıplak sırtına binip kendisini oradan oraya götüren, maceralara atılmasını sağlayan attan bahsediyoruz. Son derece cesur, son derece hızlı. Orta Dünya'daki bütün atlardan daha hızlı. Hatta rivayet o ki bu at Felbeast'lerin uçuş hızına yakın bir hızda koşuyor. Yalnız bu hala dediğim gibi bir rivayet. Bununla ilgili çok net bir kaynak yok ancak dedikodu bol. Ben de araya sıkıştırmak istedim. Aynı zamanda çok ilginç bir detayı var, hatta 2 detayı var. Nedir? Tolkien'in kendi öğretim görevlisi arkadaşlarıyla hikaye üzerine mektup yazışmaları ünlü. Aynı zamanda edebiyat dalında veya o kendi yazım grubu içindeki arkadaşlarıyla da detayları paylaşıyor ve bunu mektuplaşarak paylaşıyor. Tolkien'in o yayımlanmamış mektuplarından birinde Shadowfax ile Gandalf'ın arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlatırken şöyle bir detay veriyor. Yüzük yok edilip her şey bitip Orta Dünya'ya o rahatlama, o barış dönemi geldiğinde Valinor'a giderken Gandalf Shadowfax'i de yanına alıyor. Bence güzel detay. Ayrıca film üçlemesinde, Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinde Shadowfax'i 2 tane Endülüs atı oynuyor. İspanyol kökenli 2 tane atı, beyaz atı alıyorlar ve bu rol için görev paylaşımı yapıyor bu 2 karakter. Hemen arkasından Snowmane geliyor. Kendisi Theoden'in atı olan arkadaş. Windfall'a Eowyn'in atı. O Pelennor Çayırları Savaşı'nda filmde Merry önünde dururken binmiş oldukları at Windfall'a. Hemen arkasından Nahar'ı söylemek istiyorum. Kendisi ilginçtir. Oromen'in atı. Hasufel var. Eomer'in
Aragorn, Legolas ve Gimli ile o ünlü tanışma sahnesi diyelim. Orada filmde özellikle sahiplerine çok iyi hizmet etmişlerdi diye verdiği atlardan gri olanı, zaten adının adı da gri deri anlamına geliyor. Hemen arkasında Arot var. Arot kim? Arot Legolas'ın atı. Süratli anlamına gelen bir ismi var. Macera boyunca da Gimli ile Legolas'a oldukça yardım ettiği de gözden kaçmamalı diye düşünüyorum. Ve hemen arkasından Arok geliyor. Turin Talion'un atı. O birinci çağın kahramanının kullandığı attan bahsediyoruz burada. Felarof var. Mearasların ilklerinden. O ırkın çekirdek kadrosunda, ortaya çıkışındaki bulunan kadrodaki bir attan bahsediyoruz. Rohan'ın ilk kralı olan genç Earl, onun o babası olan Leod ki bir at terbiyecisidir, kendisini ehlileştirmeye çalışıyor. Ancak bu ehlileştirme uğraşı sırasında Felarof onu sırtından atıyor ve Leod'un ölmesine sebep oluyor. Genç Earl da kızmasına rağmen ata onu kendisine saklıyor, kendi hizmetinde kullanıyor ve o dakikadan sonra atı Felarof oluyor. Hemen arkasından Rokalar var. Rokalor. Biraz sıkıntılı orta yapıyoruz. Rokalor. Kendisi Fingolfin'in atı. Morgoth'u birebir duelloya davet ettiği sırada bindiği binek Rokalor. Bence yine bakın göz ardı edilmiş bir kahramandan bahsediyoruz. Asfalot var. Benim favorim Glorfindel'in atı. Orada bir de şöyle bir detay var. Norolim, hızlı git. Komut bu. Evet, hızlı git. Bill the Pony, biz onu Midilli Bill diye çevirdik. Hobbit grubu o Rivendell'e gitme yolculuğuna çıktığında atları var, ancak Bree'de bu atlar çalınıyor. Bineksiz kalıyorlar ve karşılığında Bill Ferny isimli bir karakterden Bill the Pony'yi satın alıyorlar. Aslında başta adı bu değil, kötü muamele görüyor, kötü durumda bir at. Onu alıyorlar, yolculuk boyunca Samwise Gamgee ile onun da bağlantısı, o kurduğu empati olayı, atın Midilli'nin kendini toparlamasını, daha sonra yolculuk sırasında Samwise Gamgee'nin ona Bill adını koymasını, macera tamamlanıp Shire'a geri dönerken de Bill'i tekrar bulup, biliyoruz Moria'nın önünde gönderiliyor atlar, şehre gireceği, yeraltı şehrine gireceği için. Shire'a geri dönerken bu Midilli'yi tekrar buluyor Sam ve onu Shire'a götürüyor ve oradan sonra ayrılmıyor bu ikili. O açıdan da güzel bir detay. Geriye kalan Rohirrim var. Rohirrim nedir? Hanımın atı anlamına gelen bir isim. Bu at Arwen'in Aragorn'a hediye ettiği bir at. Stibba. Favorim bu. Grubun içindeki en efsane isim Stibba. Gerçekten değişik. Bu Theoden'in Merry Brandybuck'a verdiği at. Aslında bir at değil, Midilli. Zaten kelimenin orijini de bir İzlanda kelimesinden geliyor. Stubur. Ne demek? Koyun. Koyun anlamında bir ismi var bu atın. Bu grup benim Orta Dünya'da ilginç bulduğum atlardı. Onları tanıtmak, onların isimlerinin burada geçmesini sağlamak istedim. Birinci bölüm evet tamamen atlarlaydık ama bence oldukça da geniş bir ırktan bahsettik. İkinci bölümde bakalım neler var. Videomuzun ikinci bölümüne büyük bir hızla başlıyoruz. Nedir? İlk olan Kunduz halkı. Kim bunlar? Tom Bombadil'in hikayesinde geçen, onu etkilemeye, ele geçirmeye çalışan grubun bir parçası, bir ırk bunlar. Hatta bunların arasında Badger Brock diye bir de lider var. Tolkien'in hikayesinde Tom Bombadil'i etkilemeye giden grubun lideri bu. Kendi kültürleri, kendi dilleri olan bir ırktan bahsediyoruz. Hemen arkasından Sudaki Gözcü.
ahtapotla karides arasında bir kafadan bacaklı, aslında çok kadim bir varlık ancak çok bir detay yok. O yüzden çok fazla bir bilgimiz de yok. Dikkat edilmesi gerekiyor. Suyu rahatsız ederseniz çatışmanız kaçınılmaz. Hemen arkasından Felbeast'e giriyoruz. Nedir Felbeast? Tolkien dünyasının, Orta Dünya evreninin en çok karıştırılan kavramlarından biriyle karşı karşıyayız. Nazgul Felbeast. Felbeast Nazgul. Neden? Çünkü Cadı Kral şöyle bir replik kullanıyor. Nazgul'la avının arasına girme diyor. Ve bu sırada ilk saldırıyı Felbeast yapıyor. Doğal olarak da burada bir kavram kargaşası oluşuyor. O cümlede aslında bahsettiği kişi kendisi. Bineğinin saldıracağından bahsetmiyor. Zaten Theoden'i kırmaya kendisi gidiyor. O yüzden ufak bir burada bir zamanlama hatasından dolayı algıda bir sapma oluşuyor ne yazık ki. Nedir? Hikaye Fort Brunien'de o atları, baştaki ırkımızı kaybediyorlar. Sauron bu kayba rağmen kızmıyor. Sadık hizmetkarlarını yerden havaya terfi ettiriyor. Diyor ki tamam onlar gitti, buyurun bunlar var. Yine bir kadim bir ırktan bahsediyoruz, yine bir Sauron oluşumundan bahsediyoruz. Bu dakikadan itibaren Felbeast'ler Nazgul bineğe oluyor. Nedir? Kanatlı bir yaratık ancak kanatların arası bir kurbağa ayağı, o perdeli veya bir yarasa kanadı tadında. Aynı zamanda tüysüz bir varlıktan bahsediyoruz. Bu noktada Pterodaktil denen bir dinozora refere oluyor bu. Nedir? Bunu da Tolkien'in notlarından biliyoruz. Eski Fransızca'da fel, yani tam telaffuzdan emin değilim ama fel kelimesinden geliyor. Bu da korku veren veya merhametsiz anlamında kullanılan bir kelime. Bir sonraki ırkımız Mumakil. Nedir? Fil, savaş fili. Harad'ın savaş fillerinden bahsediyoruz. Oliphant, Samwise'ın söyleyişi gibi. Nedir bu? Arkaik dillerde fil anlamına gelen bir sözcük, isimlerini bu şekilde alıyorlar. Tekil hali Mumak. Konu böyle. Daha sonra Crebain var. Crebain nedir? Kargalı familyasından bir uçan varlıktan bahsediyoruz. Irktan bahsediyoruz. Ancak kargadan daha iriler. Biraz daha fizikli bir gruptan bahsediyoruz. Aynı zamanda Saruman'ın casusluğunu yapıyorlar Sauron'la beraber. Hem Sauron hem Saruman'a hizmet ediyor ama daha çoğunlukla Saruman'ın emrinde görüyoruz. Film üçlemesinde daha rahat gözünüzün önünde canlandırabileceğinizi düşündüğüm için o otururken hareket eden bulut falan diye geçen o replik sonrasında onlar bulut değil deyip saklanıyorlar yani taşların, çalıların altına. Orada geçen o grup Crebain ırkı. Saruman adına casusluk yapıyorlar. Nereden geliyor isimleri? Sindarin dilinde Kravan. Kraban karga anlamına geliyor. Onun çoğulu olan Crebain'den de bu ırkın adı oluşmuş oluyor. Şimdi iki tane ırka geçiyorum. Ben bu ırkları bu video için çıkarttığım notlarda ilk kez gördüm. Biri ilgimi çekti. Çok basit bir kurgu ama çok ilginç bir isimdi. Diğeri de bir an böyle bir şoklattı açık söyleyeyim. Çok meşhur bir film serisinin, aynı zamanda bir roman serisinin içinde geçen çok önemli bir isme refer oldu bir anda. Bu da Tolkien'in fantastik dünya için ne kadar önemli, ne kadar baskın bir karakter olduğunu ve birçok kişi etkilediğini en güzel örneği. Hemen bu iki ırka geçiyorum. İlki Kind of Arab. Nedir Kind of Arab? Basitçe inek. Orta Dünya'nın inekleri. Daha çok Rün bölgesinde görüyoruz. Neden? Aslında başlangıçta Oromen'in hizmetkarı bunlardı. Ancak elflerin o büyük göçü sırasında
Oromen'in onlara o rehberliği başladığında bu hizmetkarlarını orada unutuyor. Ve onlar da doğu illerinde, haritanın doğu kesiminde hayatlarını devam ettiriyorlar bir şekilde. Burada kine ifadesi arkaik İngilizce'de inek anlamına geliyor. Aral'da, Sinlerin Elfçesinde Oromen'in adı. İkisi birleşince karşımıza ırkımızın adı çıkıyor. Kind of Aral. Ben ilk kez duydum. Şimdiki daha da efsane. Açıkçası ben ilk okuduğumda herhalde dedim ben telaffuzunu kendim uyduruyorum ama sonra biraz inceledikten sonra olayın gerçek olduğunu gördüm. İlginç bir nokta. Değişik geldi açıkçası. Dumbledore. Irkın adı Dumbledore. Hikayenin içine çok geçiyor değil, hiç geçmiyor. Tom Bombadil'in Maceraları kitabındaki bir şiirde geçiyor. Kanatlı böcekler, haşere. Dumbledore ırkı. 18. yüzyılda o eski İngilizce dilinde arıya verilen isim bu. Kökeni bu kelimenin. Arıyı anlatmak için kullanılıyor. Dumbledore diyorlar. Aynı zamanda Hammerhorns denen bir grup daha var, bir familyası bunun. O da yine Tom Bombadil'in Maceraları kitabındaki o macera perestlik şiirinde geçiyor. Bu iki ırkı da orada bulabilirsiniz. Bir referans olarak vermek isterim. Irkımızın adı Dumbledore. Bilemiyorum artık Albus Dumbledore'la bir alakaları var mı ama fiziksel olarak çok benzeşmiyorlar. O yüzden bence bu bölümden yavaş yavaş 3. bölüme doğru akalım ve videomuzu yavaş yavaş kapatalım bence. Videomun 3. ve kapanış bölümünde 3 ırk daha tanıyacağız. Sonuçta Tolkien evreninin ne kadar renkli olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu cümbüşün içinde çok önemli pırıltılar saçan 3 renkten bahsedeceğiz. Kapanış doğal olarak diğerlerine göre biraz daha parlak bir ırklı olacak. Her zaman gibi biraz daha süslü bir grup seçeceğiz. Ancak diğer ikisinin de ondan çok fazla geride kaldığını söylemek yanlış olur. Ve doğal olarak Dunlandings ile başlıyoruz. Nedir? Dunland'ın vahşi insanları, dağ insanlarından bahsediyoruz. Daha rahat gözümüzün önüne getirebilelim diye vereceğim örnek yine Peter Jackson'ın film üçlemesinde o İki Kule filminde Saruman'ın Rohan'a karşı gaza getirdiği grup bu insan ırkı. Ancak kendi şahsımın düşüncesi olarak bunun bir videoyu hak ettiğini düşündüğüm için bilgi şimdi bu kadar bırakıyoruz. Hemen arkasından Haradrim geliyor. Haradrim nasıl çağırıyoruz? Saadrons, Saadruns veya Svertings diye çağırıyoruz. Sindarin dilinde güney halkı anlamına gelen bir ırktan bahsediyoruz. Gondor'un güneyi. Ne oluyor biliyorsunuz Rün'le ilgili bir videom vardı. Şu an etiketi çıktı yukarıda. Güneye doğru topraklarını genişletiyorlar. Burada Kant ve Haradrim insanlarıyla ilişkiye temasa geçiyorlar. Ve buradan Gondor'a hep beraber saldırıya yürüyorlar. Ancak Haradrim de kendi başına çok ciddi bir video hak eden bir ırk. O yüzden kendilerini şimdilik bu kadar tanıyoruz. Evet, gelelim bu videonun son ırkına, son rengine, insanlar. İnsanlar derken burada öncelikle belirtmemiz gereken şey Rohan ve Gondor halkından bahsediyoruz. Doğal olarak diğerleri de insan. Bu son söylediğim iki ırk da insan. Ancak bu noktada ifadenin şekli bizim algımızı biraz yönlendiriyor veya yanıltıyor diyelim. Baz almamız gerekenler Rohan ve Gondor halkı. Ne oluyor? 2. çağda işte Numenor Adası'nın batmasıyla beraber Valar'a sadık kalanlar Orta Dünya'ya geliyorlar. Burada Arnor ve Gondor krallıklarını kuruyorlar ki Gondor'la ilgili videomun etiketi de şu an yukarıda çıktı. Ve bu şekilde hikayemizi çılgın bir şekilde renklendiriyorlar. Ölümlü bir ırk Tolkien evreninin torpilli iki ırkından biri. Elfler, insanlar. Ancak kardeş ırkına, elf ırkına göre biraz daha gölgede kalmış bir gruptan bahsediyoruz. Elfler tabii daha parlak anlatılıyor, daha çok detayları var, daha çok bilinecek şey var haklarında. Daha popülerler.
Ama insanlar da onlardan çok altta kalır durumda değil. Burada bir sürü isim var. İnanılmaz çok isim var. Yani duyduğumuz birçok karakter aslında bu gruba giriyor. Theoden, Eomer, Elendil, Isildur, Aragorn, Faramir, Boromir, Denethor, Tuor, Beor, Húrin, Túrin, Beren. Hep buradalar. Sadece böyle mi kalıyor? Yo, Ar-Pharazôn, Tar-Minastir. Bunların hepsi bu grubun içinde. Bard the Bowman, bizim o okçu ozanımız da yine bu grupta. Hatta ve hatta Sauron ağzı bir siyah Numenor, o da bu grubun içinde. Dediğim gibi hani baz almamız gerektiğinde bu noktalarda kalıyoruz. Rohan ve Gondor insanları. Ancak içerideki isimler çok fazlasıyla tanıdık, bilindik ve maceranın içinde devamlı karşımıza çıkan karakterler. Son ırkımız buydu. Bu da yine kendi başına çok ciddi bir video konusu. Ancak hani Tolkien'in ırklarıyla ilgili 3. videonun son ırkıydılar. Kendileriyle ilgili belli başlıklarla biraz bilgi verdikten sonra onu da burada bırakacağım haliyle. Ve 3. bölümünü Tolkien ırklarıyla alakalı video serimizi burada bitiriyoruz. Evet, 3 videodur Tolkien ırklarını tanıyoruz ancak daha bitmedi. Bir video daha olacak. Bir kere daha gelecekler karşımıza. Belli ırkları yine göreceğiz. Burada ilginç birkaç ırk gördüğümüzü düşünüyorum. Ama dediğim gibi Tolkien dünyası o kadar zengin, o kadar geniş, o kadar renkli ki içinden çıkanlar artık yazılmıyor olsa da, kaynaklar belli sınırlara sahip olsa da hala bizi şaşırtmaya devam eden detaylara sahip. Zaten Tolkien'in büyüsünün de bu olduğunu düşünüyorum ben. Baktığımız vakit bize verdikleri, bizimle yaşadıkları, ben hala bazı şeyleri hayal ederken insanların ne yaşayacağını, ne hissedeceğini düşündüğünü tahmin ediyorum veya öyle hayal ediyorum ben kendi adıma. O dünyanın detayları içine girdikçe daha büyüyor, daha renkleniyor, çok daha eğlenceli hale geliyor. Öğrendikçe inanılmaz derecede bir doyum hissiyatınız oluyor ve daha çok açlık başlıyor. O doyum bir iki gün sizi idare ediyor, bir süre duruyor ama sonra yenilerini istiyorsunuz. Yeni bir şeyler olsun, yeni bir şeyler öğreneyim, yeni bir şeyler göreyim ve Tolkien bu konuda sizi çok şaşırtmıyor. Devamlı sizi doyuracak bazı bilgiler, bazı hikayeler, çok değişik detaylar mutlaka buluyorsunuz Tolkien evreninde. O yüzden 3. videoyu kapatırken söylemek istediğim şu ki Tolkien evreni her zaman rengarenk kalacak ve her zaman aynı popülaritesini koruyacak diyorum. Bundan çok eminim. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi, altına yorum yapmayı lütfen unutmayın. Renklendirin, canlandırın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.